Polinomun ikinci dersindeyiz. Şimdi ilk dersi anlattıklarımı ufak bir tekrarını hatırlatmasını yaptıktan sonra örneklere geçeceğim. Px polinomu 7x üzeri 10 artı 10x üzeri 5 artı x küp artı 7x artı 12 olsun. Polinomu inceleyelim. Kaç tane terimi var? 1, 2, 3, 4, 5 adet terimimiz var. Polinomun derecesi neydi? Derece x'in kuvvetlerinin en yüksek, en büyük olanıydı. Yani 10 burada. O zaman şuraya yazalım. Derece px eşittir 10. Baş katsayı neydi? Baş katsayı derecenin yani en büyük üssün, x'in en büyük üssünün yanındaki sayıydı. Yani buradaki baş katsayı da 7. Sabit terimimiz x'li olmayan ifade. Yani aslında gizli bir x üzeri 0 var ama x üzeri 0 1 olduğu için buradaki sabit terimimiz nedir? 12. Sabit terim eşittir 12. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ve şunu da söyleyeyim. Polinomlar R'den R'ye tanımlıdır. Aslında polinomlar birer fonksiyondur. Yani x burada x herhangi bir R gerçel sayısıdır. Bulduğumuz sonuç da bir reel sayıdır. Polinomlar fonksiyonların bir alt kümesi olarak da düşünebiliriz ama her fonksiyon bir polinom değildir. Şimdi bunu anlatacağım. Şimdi burada polinomlar hangileri polinomdur? Bunları inceleyelim. Yani bunların her biri bir fonksiyondur ama polinom değildir. Şimdi bu polinom mudur? Bakalım. Polinom olma şartı şu. Tekrar söyleyelim. X'in kuvvetinin doğal sayı olması gerekiyor. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Bakıyorum x'in kuvvetleri 3, 2, 1. Evet. Yanındaki sayılar da katsayı. Şurada tekrar edelim katsayıları bir daha. 7, 10, şurada gizli 1 var. 7, 12. Bunlar polinomların katsayıları oluyor. Yani x'lerin yanındaki sayılar. O zaman bu ifade bir polinom belirtir mi? Evet, polinom belirtir. Buraya bakıyorum şimdi. Q'ya bakıyorum. X üzeri 4 burada bir sıkıntı yok ama kök x. Şimdi kök x ne demek? Kök x aslında x üzeri 1 bölü 2 demek. Şimdi 1 bölü 2 yani x'in kuvveti oldu. Doğal sayı mı? Hayır değil. Rasyonel sayı. Ama biz ne demiştik? Polinom olma şartı için doğal sayı olması gerekiyor demiştik. O yüzden bu bir polinom belirtmez. Fonksiyon mudur? Evet, fonksiyondur. Buraya bakalım. 1 bölü x üzeri 2. X üzeri 2'yi ben şöyle belirtebilirim. X üzeri eksi 2 olarak yani yukarı eksi olarak gelir bu kuvvet. Eksi 2 doğal sayı mıdır? Hayır değil. O yüzden bu polinom belirtmez. Buraya bakıyorum. Şimdi şu kafanızı karıştırabilir ama kök y bakın polinomun tanımını verirken biz x'e bağlı değişken demiştik. O zaman buradaki y olduğu için bunu ben sabit terim olarak düşünüyorum. Yani bu ifade bir polinom belirtir. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir örnek yapalım. Px eşittir x üzeri 4 eksi n eksi x üzeri n eksi 2 artı 3 x üzeri 1 ifadesi bir polinom belirttiğine göre n kaç farklı değer alır? Şimdi ne yapıyorum? X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyor demiştik. Yazalım o zaman. 4 eksi n büyük eşit 0 n eksi 2 büyük eşit 0. Buraya atıyorum. N büyük eşit n büyük eşit 2. Yani n 2'den büyük, 4'ten küçük. O zaman n'in alabileceği kaç farklı değer var? 2, 3 ve 4. Kaç farklı değerimiz var? 3 farklı n'in alabileceği değer var. Bir de kesirli soru hazırladım. Bu kesirli yani kuvvetinin yine doğal sayı olması gerekiyor tabii ki. Yine aynı şekilde bunun bir polinom belirtmesi için yazmadım ama ifadesi bir polinom belirtmesi için biz devam edelim. Burada n'in alabileceği değerleri inceleyelim. 10 bölü n-2 elemanıdır. Doğal sayı olması gerekiyor. N artı 5'in de doğal sayı olması gerekiyor. Şimdi burada kesirli bir ifade var. O yüzden 10'un bölenlerini düşüneceğiz. 10 kaça bölünüyor? Yazalım şöyle. 10 kaça bölünüyor? 10 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 5'e bölünüyor, 10'a bölünüyor, eksilere de bölünüyor ama bunun cevabının doğal sayı çıkması gerekiyor. O yüzden ben eksileri alamıyorum burada. Yani paydanın eksi olmaması gerekiyor. Şimdi 1 olması için paydanın n'e kaç vermem gerekiyor? 3. 2 olması için n'e kaç vermem gerekiyor? 4. 5 olması için 7. 10 olması için kaç vermem gerekiyor? 8. Yani şu bölenleri düşünerek yaptım. Burada bu verdiğim değerlerin her biri 5 ile toplanınca yine bir doğal sayı belirtir mi? Evet. O zaman hiçbir sorun yok. Bunların hepsini ben n için n'in belirtebileceğini söyleyebilirim.
Şimdi bu tarz soruda genelde öğrenciler çok fazla karıştırıyor ne yapması gerektiğini. Şimdi burada şöyle düşünün. Şimdi biz burada Px'i belirtmiştik ya, Px polinomunda, ya da şurada söyleyeyim. Şimdi buradaki x'i değişkenim x'in kuvvetleri olması gerekiyor. Yani buradaki kuvvetin 1 olduğu için 1'in 3. kuvvetini aldın x küp, karesini aldın x kare. Yani x'in kuvvetleri. Ama bu soruda x üzeri 5'i soruyorsa eğer, yani değişkenim x üzeri 5 ise polinomun ifadesindeki değişken x üzeri 5 ve x üzeri 5'in kuvvetleri olması gerekiyor. Yani x üzeri 5, x üzeri 10, yani karesini alınca, kübünü aldın x üzeri 15, şöyle demek istiyorum. Karesini aldım 10, kübünü aldım 15 gibi. Şimdi bu ifadenin bir polinom belirtmesi için, yine aynı şekilde yazalım, polinom belirtmesi için. Şimdi bakalım, inceleyelim. X üzeri 5, x üzeri küp var. Bakın x üzeri 3, x üzeri 5'in bir katı değil. O yüzden bu ifadenin buradan x üzeri küpü yok etmemiz gerekiyor. Nasıl yok ederim? Yanındaki katsayıyı sıfırlarım. O zaman a eksi 5 eşittir 0 ise a buradan 5 gelir. Aynı şekilde x üzeri 1 de x üzeri 5'in katı değil. O yüzden benim bunu da sıfırlamam gerekiyor. Buradan da b ne gelir? 2. Şimdi polinomu tekrar belirtelim. P x üzeri 5 eşittir. Ben a yerine 5 yazdım. 3x üzeri 5. B yerine 2 yazdım. Bu gitti. Eksi 10. Hatta polinomun şu en sade haliyle x üzeri 5'i ben x olarak da gösterebilirim. Şöyle de belirtebilirim. Şimdilik bu dersi burada bitirelim. Diğer derste de sabit polinom ve devamında polinom çeşitleriyle devam edeceğim.